Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Ben çok iyiyim. Hala Kanchanaburi'deyim, yani Tayland'dayım. Bir önceki videoda detaylıca gezdik orayı. Bugünse ölüm treniyle yolculuk yapacağız. Bu trenden bahsetmeden önce şu anda bulunduğum istasyonu bir göstermek istiyorum size. Çünkü bence dünyanın en şirin istasyonlarından biri. Kanchanaburi'nin her yerinde olduğu gibi istasyonda da her yerde çiçekler var. Renk renk. Yani böyle insanın içine ısıtıyor. O kadar böyle güzel ki. Şu kaktüse bakın mesela. Bin bir çeşit renkte çiçek görebiliyorsunuz bu bölgede ve istasyonda da. Burada böyle güzel bir vagonumuz var. Önüne de yavruşlar yatmışlar bakın. Burası tuvaletlerin olduğu bölüm ve oldukça temiz içerisi. Burada Tayland'ın demiryolu haritasını görüyorsunuz. Şu gördüğünüz alan komple Tayland. Bu taraf Myanmar. İşte bu bineceğimiz tren de Bangkok nerede bulalım? Bangkok burada. Kanchanaburi, yani bizim şu anda bulunduğumuz yer burada. Şu an binilebilen, turistik olan kısım Nam Tok'a kadar olan sadece şu kadarlık bir kısım. Tabii bu büyük haritada küçücük gibi gözüküyor ama burası yaklaşık 1,5-2 saat sürüyor. Trenin saatlerini internette bulabilirsiniz ama özetle bilgi verecek olursam Kanchanaburi'den en sık tren var. Yani Bangkok'tan da aslında bu bölgeye gelebiliyorsunuz ama galiba 2 sefer bulunuyor. İnternette öyle yazıyor en azından. Bizim yaptığımız Bangkok'tan Kanchanaburi'ye trenle geldik. Kanchanaburi'de vakit geçirdik. Bir 5 gündür buradayız. Buradan da şimdi ölüm demiryolu üzerinde yolculuğumuzu yapacağız. Böyle çok heyecanlı, mutlu bir giriş yaptım ama aslında buranın hikayesi oldukça hüzünlü. Yani böyle okuduğum zaman falan içim kıyıldı ve açıkçası hiç bildiğim mevzular değildi. Bu demiryolu arkadaşlar Tayland'dan Burma'ya uzanan bir demiryolu. Burma bugünkü Myanmar. İkinci Dünya Savaşı sırasında Japon İmparatorluk Ordusu tarafından işgal edilmiş. Kanchanaburi'den, yani şu anda bulunduğum yerden başlıyor ve Myanmar'a kadar uzanıyor. Toplamda 415 kilometrelik bir demiryolu. İnşaat süreci oldukça sevimsiz. Yani on binlerce kişinin öldüğü saçma sapan yine savaş dönemi olan iğrençlikler. 1942-1943 yılları arasında inşa ediliyor ve o dönemde yaklaşık 60 bin savaş esiri ve 200 bin Asyalı işçi çalıştırılıyor. Tabii koşullar inanılmaz zorlu. Yetersiz beslenme şartları, hastalıklar falan denince İnşaat sırasında on binlerce işçi hayatını kaybediyor. Demiryolunun en önemli bölümlerinden biri, en zorlu bölümlerinden biri Hellfire Pass. Burası işçilerin el aletleriyle kayaları oyarak açtıkları bir geçit. Burada gece gündüz çalıştıkları için gece ateş ışığında çalışıyor işçiler ve görüntüsü baktığında cehennem ateşine benzetiliyor. Hellfire da cehennem ateşi demek. O yüzden böyle bir isim vermişler. Bir de buranın en bilinen yapılarından biri Kwai Nehri Köprüsü. Bunun da bu kadar bilinmesinin sebebi 1957 yapımlı bir film var. Kwai Köprüsü isminde. Dünya çapında ün kazanmış bir film. Oradan belki tanıdık gelebilir izleyenleriniz varsa. Şu anda demiryolunun tamamı aktif değil. Sadece belli bir kısmı aktif. Ve turistler için popüler bir gezi noktası aslında burası. Peki Japonya'nın Tayland'da ne işi var diye sorabilirsiniz. İkinci Dünya Savaşı sırasında Japonya Asya'da genişlemeye çalışıyor. Bu süreçte de Tayland oldukça stratejik bir konumda. O yüzden Tayland'a ultimatom veriyor ve ülkeye askerlerini göndermek istiyor, konuşlandırmak istiyor. Tayland hükümeti de o dönemde boyun eğmek zorunda kalıyor, bir şey diyemiyor. O yüzden ittifak kuruyorlar. Aslında Tayland hükümeti bu durumu işgalden ziyade böyle bir zorunluluk olarak görüp savaş boyunca da böyle bir değişik bir ilişki sürdürüyorlar aralarında. Yani oldukça karmaşık bir ilişkileri var. Demiryolu inşaatını da burada Tayland'dan, yani Japonya'nın Burma'ya kadar gitmek istemesinin sebebi de Hindistan'a doğru ilerlemek istiyor. Diyorum ya, Asya'da genişlemek istiyor diye. O yüzden de Tayland'da stratejik bir konumda birlikte burada savaş esirlerini çalıştırarak bu demiryolunu inşa ediyorlar. Savaşın sonunda da Tayland bağımsızlığını ve egemenliğini korumayı başarıyor. Yani bir sıkıntı olmuyor. Ve yolculuğumuz burada sona eriyor. Nam Tok'a geldik. Bu arada lavabo burada. Tuvaleti de göstereyim. Gösteremiyorum. Bir önceki videodakinin aynısı arkadaşlar. İniyoruz. Okey. Kopunka. Bakalım burada ne varmış. Önce bir kahvaltı yapacağız.
Çok açız. Menüye bakıyoruz. 150. Fiyatlar yüksek burada. Bayağı yüksek. Günlerdir biz 40-50 liralara yediğimiz için burada 120-150. Fazla geldi burası bize. Alternatiflerimize bakalım. Bütün fiyatlar benzerse zaten yapacak bir şey yok, yiyeceğiz. Yeah, waterfall. How far is it? Waterfall. Waterfall. Yeah, stay over How right. far is it? How far? 2 kilometers. 2 kilometers. Step 2 kilometers. 70 baht. 70 baht for two Yep. people? 2 people, 40 baht. Yeah, the one people, 140. 70 baht. 1 people, 70 baht. Yeah, 170 Okay. baht. Okay. Yeah. We have to eat something first, Okay. so we... Okay. Is Is it? I think it's just the entrance fee. I think it's just the entrance fee. It cannot be 20 baht all included. Burada fiyatlar daha makulleşti. 60-70 liralara geldi şimdi. Omletim geldi. 80 baht, yani 80 lira. Tabii yanında pilav artık gına geldiği için istemedim. Ama patates kızartması söyledim. Yani çünkü bir şeyle yemem lazım. Boris'in de böyle güzel bir çorbası var, tavuklu. Onun ikinci öğünü. Sabah zaten yedi, bir daha yiyor. We never stop to eat. Yes. How is it? Good? Good. Tasty. And how much is it? 60. 60. Oh, nasıl güzel kokuyor var ya. Şu kişnişe deli oluyorum ben. Çok lezzetli. Yes, the waterfall. I photo. Foto? Here? Okay. Şimdi Sayıyok Şelalesi'ne doğru gidiyoruz. Böyle bir tuktuğa bindik. 20 lira kişi başı. Şelalede ücretsizmiş. Yürüyerek de buradan gidebiliyorsun. Yani istasyondan indiğimiz yerden 2 kilometre mesafede. Ama acayip sıcak. 20 lira bir şey değil. Verdik, gidiyoruz. Bir 2 saat falan orada olacağız. Sonra da zaten trenimiz kalkıyor. Son tren, yani 3,5 treniyle döneceğiz Kanchanaburi'ye geri. Yine muhteşem bir ağaç. Buradan giriyoruz. Ve merdivenin bitiminde karşımıza direkt demir yolu çıkıyor. Ha, burada bitiyor ama bu devam etmiyor. Son. Oh, serinledi ortalık. Harika oldu. Cırcırlar çıldırmış burada. Ve karşımızda şelale. Yağmur sezonunda çok daha coşkulu akıyor tabii. Yine bir sürü balık var içeride. Hadi bakalım yukarıda çıkalım o zaman. Dikkatli dikkatli kaymadan. Oh. Mis. Buralar kaymıyor şimdilik. Oh, bura kayıyor, fena kayıyor. Yosun olmayan yerlere basacağız dikkatlice. Buralar rahat.
yeniden yollara düştük. Güneye devam. 4 saatlik otobüs yolculuğumuzdan sonra Hua Hin'e vardık. Akşamüstü saat 5 civarı. Hua Hin nerede? Harita üstünde de görün. Burası böyle Tayland. Bakın Bangkok burada, Hua Hin burada. Aşağıya doğru yolumuz devam ediyor. Demiştim Malezya'ya geçeceğiz diye. Şu anda böyle Tayland Körfezi ne? Yani deniz dediğim Tayland Körfezi'nin hemen kenarında bir şehirdeyiz. Hemen yanımızda birazdan göreceksiniz. Solumuzda deniz var. Deniz kenarına gidip bir şeyler içelim dedik. Bir kendimize gelelim. Çünkü o kadar sıcaktı ki yani klima yeterli gelmedi öyle söyleyeyim. 4 saat bir de küçücük. İkimiz de dev gibiyiz. Zar zor sığıyoruz koltuk arasına böyle. Allah'ım biraz zor oldu. Ama bir şey değil. 4 saat tabii ki ne olacak? Klima var. Tam söylenmiyorum yani. Sadece böyle bir bastı. O yüzden şimdi şöyle gidip bir şeyler içelim diyoruz. Deniz de hemen burada işte. Otelimizde yani 500 metre falan. Gayet güzel bir yerde ayarladık hostelimizi. Ucuza. Ne kadardı ya geceliği? 6 euro muydu? Öyle bir şey galiba. İlk izlenim burada da yaş ortalaması yüksek. Sevdim ben bu konsepti. Böyle yani belli yaştaki insanlar bir arada hep beraber eğleniyorlar. Hoşuma gitti. Yani 60 plus yaş ortalaması. Kanchanaburi'de öyleydi. Böyle barda açık yerlerde görüyordunuz. Böyle 10 kişi 60, 70, 80 yaş aralığında hep beraber içki içip partiliyorlar. Sohbet ha 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 hi hi. Çok ilginç değil mi? Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şey görmedim yani. Bayağı onlara özel. Tabii daha dünyada görecek çok yerimiz var. Benim gördüğüm kadarıyla diyelim. Sokaklar falan oldukça şirin. Ben böyle büyük bir şehre geliyoruz, burada çok kalmayız diye düşünmüştüm gelirken. Sadece hani güneye inerken yol üstü bir uğrayalım, mola diye düşünmüştüm ama sevdim ya şimdiden. Oturanların yaş ortalamasını görüyorsunuz değil mi? Anlattığım şeyi anlayabilirsiniz. Direkt böyle kamerayı suratlarına tutmuyorum ama artık seçebildiğiniz kadar. Çok güzel, helal olsun diyorum. Aynen böyle gezmeye devam edin. Buradan alacağız şimdi içecek bir şeyler. Ondan sonra da sahile geçeceğiz. 80 liraya büyük boy biramızı aldık. Normalde marketlerde çok daha uygun 56 lira mı öyle bir şey. Gökyüzü kızarmaya başlamış. Burada böyle ata biniyormuşsun. Ama öyle bir şey benim niyetim yok. Hello. No, thank you. Kopunka. Şimdi ben de aynısını yapacağım. Hemen terlikleri alıp ayaklar suya. Is it cold? Jos. Çok tatlı, ılık bir su var. Sıcak değil, o güzel. Daha sıcak bekliyordum. Ama soğuk da değil, harika. Ay, ya. Bakar mısınız burada ne var? Yani sakın ayağını koyma dedi de
Boris şimdi yürürken fark etmemiştim. Buraya oturuyoruz. Üstüm fena olacak. Altımıza serecek bir şeyimiz yok. Yanımızda getirmedik hiçbir şey. Aman! Çok da fifi. Burası doğuya baktığı için gün batımını izleyemedik. Gün doğumu enfes oluyordur ama. Ama havamız karardı. Keyfimizi yaptık. Şimdi karnımızı doyuracağız. Çıldırmışlar, sesi dinleyin. Çok güzelsin be. Her yerler çiçek ve yani nasıl koktuklarını size keşke hep söylüyorum aktarabilsem. Böyle sokak ortasında. Ve tabii Boris yine taktı kafama çünkü bayılıyorum. Şimdi yine gece pazarına geldik bir şeyler yemek için. Restoranlarda fiyatlar yani 300'e falan anca doyarız şeklindeydi. Biz biliyorsunuz 50-60'a doymaya alıştık. O yüzden pazara gelelim dedik. Şimdi bakınacağız bakalım gönlümüze göre ne bulabileceğiz. I said that I don't want anything fried, but I think I'm gonna go for it. Okay. But what? Now you will be on the video. Hiç istemiyor. Hello! How are you? Can I have one please? Do you want? Try yours. Okay. If you like it then maybe we're gonna buy one for you too. Of, nasıl yağda yiyeceğim yine ya. Yağı süzdürüyoruz. Aha, hiç yağ kalmadı bak. £60. What do you want seasoning? With cheese, paprika, spicy, sour cream, and barbecue? Barbecue? Barbecue. Yes. What do you want sauce? With Ketchup and mustard. Oof, too much. It's enough. It's my first time that I've heard that. Why? Ketchup mustard. It fits so well. Yeah. You're gonna love it. Why, in hamburger you don't put mustard and ketchup together? What do you put in it? Ketchup or mustard? Really? Not together? Thank you. Ah, kopunka. It's not gonna be easy to eat. Deniyoruz. Bu nasıl yenir ya? Üstüne de meyve alacağım, tamamdır. Karpuz alıyorum şeyle, 50 baht. Kopunka. Canon Croc. Excuse me, what is this? What is this? Coconut live pancake. Hindistan cevizi. Coconut rice pancake. Yani pirinç de var içinde. Bunlar çok güzel gözüküyor. Vallahi bizim pazarlardaki gibi daha çok gezmek gerekiyormuş. Bak burada 3 paket alıyorsun 100 lira. Ben bir tanesine bir karpuza 50 verdim az önce. Ama böyle de arayamam ki ya. Afiyet olsun bence. Deniz mahsulümüz bol tabii Tayland'da.
Şuna bak ya, renklere bak. Deniz mahsulleri çok daha uygun. Mesela burada 60-70'e bulabiliyorsun. Noodle, deniz mahsullü. Restoranlar da var aynı zamanda. Ve böyle bir yere çıktı. Sokağın sonu. Burası da böyle boylu boyunca gene yemek standları var. Şimdi karikatürümüzü yaptıracağız birlikte. Yıllar önce Paris'te yaptırmıştım bir kere, yıllar önce. Şimdi Boris yaptıralım birlikte dedi. Tamam dedim. Bakalım ne çıkacak ortaya. 100 bahta yapıyor. 2 kişi 200 bahta yapıyor. Ama biz 150'ye anlaştık 2 kişi. Şu an ben çiziliyorum. Heyecanla bekliyoruz. Her bakan bir şeyler söylüyor bize ama böyle bilmiyorum artık, değişik yüz ifadeleriyle gülüp geçiyorlar. Daha görmedik. Wow. Neler oluyor? Allah'ım, buradan çok çirkin gözüküyorum. Where is it? I'm curious. There, we still see. Ah. Going through. Machine. Wow. No? It doesn't look like me? It's not you. It's not me? Okay. Caricature. Caricature. Huh? Yeah, yeah. Ah, it looks like you. Yeah, it's him, but it's But not me? you. No? Okay. Boris andırıyor ama beni hiç benzetemediler. Bakacağız şimdi nasıl bir şey çıkacak. Boris, you look so cute. Ben çıkıyorum, hazır mıyız? Ne diyorsunuz arkadaşlar? Evet, kesinlikle ben değilim o, kesinlikle. Piercing yapmış ama gene. So she has a piercing but... Nasıl buldunuz? Yazın yorumlara. Evet, yakından. Ya. İşte beç. Nasıl buldun? Ayrılma vakti geldi. Tren istasyonu böyle süslü bir yermiş. Çok güzel değil mi ya? Tam da yeni güneş battı. Renkler falan bir harika. Ben biteyim ama çok sıcak. Bunları sıcakta taşımak beni öldürüyor. Ama şükür vardık. Gece yolculuğu olacak 4 saat. Yani serin bir yolculuk olacak. O güzel. O çok güzel. Tren böyle yukarıdan kalkacak. Şöyle ayrılmadan önce şehre bir bakalım. Bakın burada. Aşağıda da bu arada ayrıca tren yolu var. Burada da var. Bizim tren buradan kalkacak birazdan. Geldik, gidiyoruz. Hadi iyi yolculuklar. Saat gece 11. Chumphon'a vardık. Yanımda bir hamam böceği. 1 mi, 3 mü, 5 mi bilmiyorum. Hepsi birbirine benziyordu ama hep bir tane olarak gördüm. Kendisiyle 4 saatlik bir yolculuk yaptık.
Alıştık birbirimize. Biraz çekinirim de ben hamam böceklerinden. Vallahi bu tren yolculuğu iyi geldi. Bayağı bir süre sonra böyle izliyordum kendisini. Yani sonuçta böceklerin hepsi canlı yani. Niye birini sevip diğerini sevmezsin, değil mi? Sevmem demeyelim de biraz böyle şey oluyordum. Şu an bayağı iyi anlaşır durumdayım. Güne erken başladık çok sıcak oluyor diye. Fark etmedi. Yanıyoruz. En son Boris'e şey diyordum ya, biz bunu niye yapıyoruz kendimize ya? Çok da enteresan bir şey de yok yani gördüğümüz. Niye yürüyoruz biz, manyak mıyız biz diye. Sonra şu karara vardık ki bütün gün bir yerde mi oturacağız yani serin diye. O da olmaz. Keşfedeceğiz tabii. Ama yani buralar çok zorluyor. Burası da böyle küçük bir kasaba. Hiç turist yok. Oldukça böyle lokal, yerli, şirin o anlamda bir yer. Enteresan olarak şusu var diyeceğim bir yer değil. Birkaç plajı varmış çevrede. Ulusal park varmış. Ondan sonra tabii ki de tapınak falan var görülecek. Biz buradan güneye doğru devam edeceğiz. Şimdi tek seferde en güneye inmek istemediğimiz için böyle adım adım çeşitli kasabalarda kala kala devam ediyoruz. Nasıl gidiyor videolar? Beğeniyor musunuz? Yani biraz şeyi düştü. Haftada bir yayınlayabiliyorum artık. Çünkü çok fazla içerik çekemiyorum. Ama haftada 2'ye tekrar çıkarmaya çalışacağım. Söz vermiyorum. Ama siz de abone olup beğenmeyi unutmayın. Olur mu? Yani gerçekten acayip zamanımı alıyor. Ve çok da keyif alıyorum. Hiç problem değil ama karşılığını görmek beni çok 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 mutlu edecek. Onu bilin istiyorum. O yüzden abone olup beğenirseniz mutlu olurum. Buralar şirinleşti. Yeşerdi çünkü. Tam köy ortamına döndü şu anda. Selam tatlım. Yes. Hello. Köprüyü geçip tekrar şehrin içine doğru, yani merkeze doğru döndük. Kahvaltı yapacağız. Saat 12'ye geliyor. Yer bakalım şimdi ne bulacağız kendimize. Yine pilav üstü omlet mi bulacağız? Hello. Görüyorsunuz ne kadar sıcakkanlılar ve sürekli selam veriyorlar ya. Çok küçük bir kısmı kameraya yakalanıyor, inanın. Fiyatlar burada tekrar ucuzladı. Hiç turistik olmadığı için böyle 40-50 liralara. Menü şurada. Bir sürü şey alıyorsun ve porsiyon dev gibiydi. Ben yine pilav üstü yumurtamı, tabii bittikten sonra gösteriyorum size, ama pilav üstü yumurta yedim yine. Vallahi o kadar farklıyız ki. Şimdi Boris şey istedi, kızarmış tavuklu pilav istedi. Domuz geldi. Değiştirelim dedim. Yok dedi, yerim. Biz olsak, Türkler olarak söylüyorum. Domuz tamam yemiyoruz ayrı. Domuz diye düşünmeyin yani. Başka bir şey yerine başka bir şey geldi diye düşünün. Hemen onu değiştiririz. İşte ne bileyim, bana şey diyor. Hiçbir şey diyor tam aynısını istemiyorsun menüden. Sürekli bir şey ya ekliyorsun ya çıkartıyorsun diyor. Evet dedim. Sonra aklıma şey geldi. Kapadokya'da bir gün bir esnafla bir yerde restoranda yemek yiyoruz. Şeyden şikayet ediyordu. Turist tabii orada çok ya. Turistler abi çok iyi, hiç sorun çıkarmıyorlar. Bizim ama Türkler çok fena, yani illallah ettik diyordu. Yani biz Türkler olarak çok talepkarız. Adam ne bulsa yiyor yani. Önemli değil ki. Niye şimdi kadını bir daha zahmete soksun? Sonuçta domuz da yiyor, hiç sevmese de. Normalde yemiyor çünkü. Ama yedi. Sorun etmedi. Daha çok fazla şey var kültürel farklılık olarak anlatabileceğim. Artık belki başka videolarda bahsederim. Şimdi kahve içmeye geldik. Kahve bitti. Ama söyleyeceğim şey başka. Böyle kahve söylüyorsun, yanında çay da getiriyorlar.
böyle bitki çayı getiriyorlar. Yani hem kahve üstüne de çay içiyoruz. Değişik ve birçok yerde böyle. Bak bak. Tamam, çevirdim kamerayı. Hiç sevmiyoruz, haz etmiyoruz. Ve yani bu şekliyle 40 lira. Yani 2 tane kahve söyledik, 80 lira sadece. Artık videoyu sonlandırabilirim. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok çok iyi bakın. Hepinizi öpüyorum, kucaklıyorum. Unutmayın abone olmayı da. Bay bay.